Merhaba, Kariyer Kılavuzu'na hoş geldiniz. Geçen hafta da size bahsetmiş olduğum üzere bu haftaki konumuz Amerika'da mimarlık nasıl okunabilir üzerine olacak. Eğer bu kanala ilk defa geliyorsanız, bu videoyu ilk defa izliyorsanız benim adım Gizem. Size Amerika Birleşik Devletleri San Francisco şehrinden ulaşıyorum. Bu YouTube kanalı benim tamamen hobi için açtığım ve Türkiye'deki Türk öğrencileri Türkçe içerikli Amerika'da yaşayan biri olarak içerik üretmek ve onlara elimden geldiğince yardımcı olmak için yapmış olduğum bir kanal. Eğer sizin aklınızda mimarlık dışında başka meslekleri merak ediyorsanız ve daha fazla sorularınız varsa diğer videolara bakabilirsiniz ya da kariyerkılavuz.com sitesine gidip daha da fazla bilgi elde edebilirsiniz. O site elimden geldiğince bir sürü ücretsiz içerikler, üniversiteye nasıl başvurabileceğinize dair bir sürü böyle kaynaklar oluşturup oraya ekliyorum. Dolayısıyla bu videolardan sonra hala sorularınız varsa size yararlı olacağını düşünüyorum. Şimdi hiç bekletmeden hadi konumuza başlayalım. Mimarlık Amerika'da nasıl okunabilir? Şimdi bu videonun içindeki bahsettiğim bütün soruları, bütün her şeyi aşağıda açıklama bölümüne ekliyor olacağım. Dolayısıyla açıklama bölümünü açtığınız zaman benim yanıtladığım bütün soruları teker teker görebilirsiniz. İlk sorumuz Amerika'da üniversiteye başvururken, yani mimarlık üzerine başvururken hangi sınavları vermeniz gerektiği. İlk sorulardan bir tanesi bu, çok fazla geliyor. Özellikle eğer Türkiye'de yabancı okullarda okuyanlar varsa, işte Amerikan okulları ya da Fransız okulları gibi hani okullarda okuyan öğrenciler varsa onlardan aldığım bir soru oluyor genelde ve bana diyorlar ki ben okulumda aslında İngilizce görüyorum ve İngilizcem aslında çok iyi. Ben bu TOEFL sınavını vermek zorunda mıyım yine diye. Evet. Sorunun cevabı evet. Şöyle ki, yani Türkiye'de okuduğunuz zaman, yani dışarı çıktığınız zaman Türkiye'deki Türkçe asıl bizim dilimiz ve İngilizce konuşmuyoruz biz dışarıda. Eğer Kanada'da okuyor olsaydınız, yani yabancı diliniz yine İngilizce olsaydı, bu durumda aslında bazı okullar TOEFL ya da diğer yabancı sınavlarını size diretmiyorlar bunu almanız için. Fakat Türkiye'de ana diliniz Türkçe olduğu için isterseniz yabancı okullarda okuyun, her şekilde bu sınavları vermeniz gerekiyor. O yüzden benim size önerim ilk başta kesinlikle bu sınavlara çok iyi hazırlanmanız. Eğer çok iyi okulları düşünüyorsanız, ki benim size önerim burs genelde iyi okullardan çok daha fazla çıkıyor. Yani Cornell gibi özellikle mimarlık alanında çok fazla bilinen, ya da diğer okullardan bir tanesi Southern California Institute of Architecture ya da Rice Üniversitesi Houston, Texas'ta bulunan bu okullarda yabancı öğrencilere oldukça fazla burs veriyorlar ve bu okullara giriş için yabancı sınavlardan almanız gereken rakam TOEFL için 100, diğer sınavların ise 7. Bu aslında oldukça yüksek bir rakam, çünkü genel olarak diğer üniversite ve diğer bölümlere baktığınız zaman mesela işletme gibi sizden genelde 80-85, bazen 70 gibi rakamlar istiyorlar. Fakat iyi bir üniversiteye başvuracağınız zaman, işte Cornell gibi ya da bu diğer iki üniversite gibi, sizden istedikleri rakamlar genelde fazla oluyor. Dolayısıyla bu başvurularınızda ilk yapmanız gereken bu sınavları vermek olacaktır. Ve özellikle liseden sonra eğer üniversiteyi buraya gelmeyi düşünüyorsanız vermeniz gereken sınavlardan bir tanesi SAT ya da ACT sınavlardan biri olacaktır. Dolayısıyla ilk bu sınavlara fokus olmanızı, yani onlara odaklanmanızı öneririm size. İşin güzel bir yanı siz şu şekilde, bu sınavlara girdiğiniz zaman bu sınavların geçerli genelde bir sene olmuyor. Dolayısıyla birkaç sene bunun geçerli oluyor. Yani ilk başvurduğunuzda giremezseniz, eğer bekleme zamanınız varsa, kendinize mesela 2 sene gibi bir rakam düşünüyorsanız, hani bu sene olmadıysa tekrar ben başvururum tarzında, bu sınavlara tekrar girmenize gerek yok. Dolayısıyla bir kere bu sınavlara girip iyi bir rakam aldıktan sonra başvurularınıza tekrar devam edip bir sonraki senede aslında kullanabilirsiniz. Dolayısıyla bu biraz aslında güzel bir haber. Şimdi biraz giriş koşullarından bahsetmek istiyorum size. Şimdi mimarlık olduğu için diğer işte işletme gibi, tıp gibi, avukat gibi o bölümlerde birazcık farklılık var. Çünkü mimarlıkta aslında bir creative portfolio, yani yaratıcı bir portfolyo, bir dosya sunmanız gerekiyor. Eğer bu videoyu lise zamanınızda izliyorsanız diyebilirsiniz ki benim aslında çok fazla kreatif bir portfolyom yok, ama aslında ben sizi bu konu hakkında birazcık düşünmeye davet edebilirim. Çünkü eğer bir kreatif bir portfolyonuz yoksa farklı bir şekilde, yani sadece bir alanda bir kreatif portfolyonuz yoksa farklı şeyleri sunabilirsiniz. Bu ne olabilir? Fotoğrafçılık üzerine olabilir ya da atıyorum tahta oymalık üzerine bir şey yapıyorsanız olabilir. Yani olabildiğince yaratıcılığınızla alakalı sunabileceğiniz şeyler olabilir. Yani bu illa çizimle alakalı olmak zorunda değil. Tabii çizimle alakalı olursa iyi olur. Fakat lise zamanında kendi kendinize yapmış olduğunuz, eğer bir portfolyo oluşturmuşsanız bunların fotoğraflarını çekip kendi normal başvuru dosyanızın içine ekleyebiliyorsunuz. Benim yaratıcı portfolyom yok, aslında ben ne ekleyebilirim olarak düşünüyorsanız size şu fikirleri verebilirim. Yaratıcı portfolyonun içine ekleyebileceğiniz dosyalar şu şekilde olabilir: photography, sculpture, printmaking, painting, video ya da woodworking tarzında artistic experience'ınızı gösterebilecek
birçok dosya aslında ekleyebilirsiniz. Dolayısıyla bu şekilde bir kreatif portfolyo oluşturabilirsiniz. Şimdi diğer sorulardan bir tanesi ise ne zaman başvurmanız gerekiyor? Şöyle ki her okulun başvurma süreci aynı gün, aynı saat, aynı dakika olarak değil. Şimdi Türkiye'deki sistem birazcık farklı. Ne yapıyoruz biz Türkiye'de? İşte lise eğitimimizi bitiriyoruz. Sonra üniversite giriş sınavına giriyoruz. Herkes o sınava giriyor, milyonlarca öğrenci. Sonra tercih yapıyorsunuz ve yerleşiyorsunuz. Hani basit o indirgedim aslında bunu. Fakat burada bu şekilde olmuyor. Her okula farklı başvuru yapıyorsunuz. Dolayısıyla bir tane kreatif portfolyo hazırlayabilirsiniz. Yabancı dil sınavlarına girdiğiniz zaman onların sonuçlarını ekleyebilirsiniz. Ya da eğer TOEFL'a ya da diğer sınavlara giriyorsanız aslında normal sistemin içinde ben bu okullara başvuruyorum, benim sonuçlarımı bu okullara teker teker gönder gibi bir seçenek de var. Onu da yapabilirsiniz aslında. Dosyaları hazırladıktan sonra genelde birçok başvuru Mayıs zamanında oluyor ya da fall, sonbahar döneminde oluyor. Dolayısıyla benim size önerim belirli bir başvuru zamanı olmadığı için ve her üniversite kesinlikle bu tarihte bugün de başvuru açıyor gibi bir durum olmadığı için başvurmanız gereken üniversiteleri ya da istediğiniz üniversitenin bir listesini yapmanız. Bu biraz karmaşık bir dönem. Eğer bu konuda yardıma ihtiyacınız varsa ben bununla alakalı aslında bir dosya oluşturdum ve bu dosyayı web sitesine yükledim. Ücretsiz olarak bunu indirebilirsiniz oradan. Hangi üniversite seçmeniz gerekiyor? Hangi dosyaları hazırlamanız gerekiyor? 3-4 sayfalık bir dosya hazırladım. Eğer bu konuda yardıma ihtiyacınız varsa web sitesine gidip o dosyayı indirebilirsiniz. Çünkü benim size önerim eğer lise zamanında ne okuyabileceğinizi merak ediyorsanız ya da hangi üniversitede başvurmanız gerektiğine dair İşte yaklaşık bir 10 ya da 20 tane bir üniversite seçmeniz. Farklı eyaletlerden, farklı şehirlerden, üniversitelerin kendi rankingleri ya da başarılarına göre ondan sonra bütün bu dosyaları hazırlamanız. Yani dosyaları hazırlayıp üniversiteye bakmak yerine önce üniversitede belirleyip başvuru tarihlerini çıkarıp kendi dosyalarınızı hazırlayıp ondan sonra başvurularınızı göndermeniz bu şekilde daha düzgün bir işlem olacaktır sizin için. Diğer giriş koşullarından bir tanesi ise interview. Yani her okulda olmamasına rağmen bazı okullar yani Cornell gibi başarılı okullarda mimarlık alanına yani kreatif alanlara başvurduğunuz zaman sizinle aslında bir interview prosesi oluyor. Bu iki türlü olabiliyor. Bir tanesi normal sizi kampüse davet ediyorlar ve kampüste birebir görüşme şansınız olabiliyor. Diğeri ise soruları kendi web sitelerine yanılıyorlar ve siz o soruları essay şeklinde yani bir kompozisyon şeklinde yanıtlayıp onlara gönderiyorsunuz. Fakat bilmeniz gereken şöyle bir şey var. Eğer burs ihtiyacınız varsa yani Amerika'da okurken bir bursa ihtiyacınız varsa kesinlikle bunu başvuru zamanında belirtin. Başarılı üniversitelerde yani yine Cornell'e örnek vereceğim. Cornell gibi üniversitelerde başvururken yani ilk üniversiteye girerken size burs veriyorlar. Daha sonra yabancı öğrencilerin normal paralı başlayıp daha sonra bursa dönmesi oldukça zor. Bunu normal Amerikalı öğrenciler yapabiliyorlar ama siz yurt dışından geleceğiniz için bir Amerikan vatandaşı değilsiniz. Yani bazen biliyorsunuz hani buraya gelip Amerikan vatandaşı olarak doğup Türkiye'ye gidenler oluyor. Bu video onlar için değil bu arada. Yani bu video gerçekten Türk vatandaşı olup burada yabancı öğrenci olarak okumak isteyenler için bir video. Çünkü eğer Amerikan vatandaşıysanız burada normal Amerikan vatandaşı olarak normal işte student loanlar çekebiliyorsunuz, burs imkanlarınız çok daha farklı olabiliyor. Aynı şekilde Türkiye'de böyle. Yani Türkiye'de Türk vatandaşı olarak okumakla Türkiye'de yabancı biri olarak okumak çok farklı. Dolayısıyla eğer bu videoyu yabancı, daha doğrusu Amerika'da doğmuş ve daha sonra Türkiye'ye gitmiş ve buraya gelmek isteyen bir öğrenci olarak izliyorsanız bu video kesinlikle sizin için değil. Bu video gerçekten Türk ve Türkiye'deki öğrenciler için geçerli videolar. Ya da atıyorum beni Azerbaycan'dan da izleyen insanların olduğunu biliyorum. Hızlı konuşuyorsam bu arada onlar için özür dilerim. Eğer anlamıyorsanız lütfen bana mesaj olarak da gönderin. Çünkü ben genelde çok hızlı konuşuyorum. Ve biliyorum yani sadece Türkiye'deki Türk öğrencilerin beni izlemediğini. Dolayısıyla konumuza tekrar geri dönelim. Türkiye'den buraya başvuracağınız için başvuru zamanında yani yazmış olduğunuz kompozisyonlarda lütfen burs ihtiyacınız varsa bunu belirtin. Çünkü bunu belirttiğiniz zaman daha iyi olacaktır ki burslu girebilirsiniz diye. Şimdi işin şöyle bir yanı var. Türkiye'deki kazançlarla buradaki kazançlar çok daha farklı olduğu için aslında az gelirli olarak burslara başvurabilirsiniz. Çünkü Türkiye'deki kendi aile durumunuzu ya da kendi geçiminizi yazdığınız zaman dolara çarptığınız zaman daha düşük bir rakam oluyor. Dolayısıyla benim ailemin durumu beni orada okutacak şekilde değil. Ben Amerika'da okumak istiyorum diye olarak belirttiğiniz zaman daha iyi olacaktır. O yüzden benim size önerim TOEFL yani yabancı dil sınav sonuçlarına başvurduğunuzda SAT ya da ACT'yi aldığınız zaman üzerine kreatif portfolyonuzu tamamladıktan sonra kendi normal essay'inizi yazarken kesinlikle bursa ihtiyacınız olduğunu belirtmeli. Çünkü girerken bunu belirtirseniz
size daha yararlı olacaktır. Diğeri ise iyi okullara başvurduğunuz zaman genelde sizden minimum GPA yani minimum ortalama 3 olarak istiyorlar. Bu aslında normalde master'a başvururken de aynı şekilde böyle ya da lisansa başvururken de aynı şekilde böyle. Dolayısıyla 2 ortalamanız varsa burs alma ihtimaliniz oldukça zor olacaktır. Fakat mimarlıkta şöyle bir durum var. Eğer kreatif portfolyonuz gerçekten olağanüstüyse ve çok başarılıysa bazen GPA'ye bakmadıkları durumlar oluyor. GPA bildiğiniz üzere matematikte, sayısalda, mühendislikte ya da tıpta gibi diğer işte avukatlık gibi diğer bölümlerde çok önemli. Ama normal bu şekilde hani creative yani yaratıcı bölümlere başvurduğumuz zaman GPA o kadar da büyük bir önem taşımıyor. Ama genel olarak normal sitelerinde üniversitenin başvuru koşullarını sunduğu rakam ise 3 oluyor. Bilmeniz gereken bazı konulardan bir tanesi ise benim size önerim liseden mezun olmadan önce ya da master'a başvuracaksınız üniversiteden mezun olmadan önce kesinlikle kendi öğretmenlerinize ulaşıp onlardan letters of recommendation almanız. Yani sizin lisedeyken ne kadar başarılı olduğunuzu, kreatif alanda ne kadar güzel şeyler yaptığınızı ve bir öğretmen olarak sizi nasıl desteklediklerine dair eğer recommendation letter'lar alırsanız üniversiteye başvuru zamanında birazcık daha kolay olacaktır sizin için. Fakat bilmeniz gereken bir şey var. Bu letters of recommendation'ı lütfen böyle sahte recommendation letter'lar yapmayın. Yani gerçekten sizin kendi öğretmenlerinizden size yazılmış olan, sizi bilen, sizin derslerinizi daha önceden girmiş olan öğretmenlerden eğer bu letters of recommendation alabilirseniz ya da staj yaptığınız insanlardan da olabilir. Sahte stajlar olmasın tabii ki de. Bu letters of recommendation'ları eğer alırsanız sizin için yararlı olacaktır. Çünkü birçok üniversite yani başarılı üniversiteler gerçekten normal sizin essayleriniz, normal işte interview'larınız yani kampüse geldiğinizdeki sizin olan interview'larınızda işte sizin GPA'niz yani creative portfolyonuzun yanı sıra sizden kesinlikle letters of recommendation alacaktır. Genelde letters of recommendation 2 gibi bir rakam oluyor. Benim size önerim farklı öğretmenlerden almanız ya da bir tane öğretmenden alabilirsiniz, bir tane staj yaptığınız yerden alabilirsiniz. O yüzden sizin için yararlı olacaktır. Mezun olmuşsanız eğer bu videoyu o zaman izliyorsanız ve hala bu başvuruları yapmak istiyorsanız öğretmenlerinize ulaşıp ya da staj yaptığınız yerlere ya da şu an çalışıyorsanız müdürünüze ulaşıp onların bu size letters of recommendation yazmasını isteyebilirsiniz. Şimdi gelelim diğer konulara. Aslında diğer videolarda da bahsetmiştim size hani mezun olduğunuzda nasıl çalışabilirsiniz, neler yapabileceğinize dair. Genelde mimarlık okuduğunuz zaman staj yapmanız gerçekten çok önemli. İşin güzel yanı mimarlık üzerine eğitim veren üniversitelerin kendi curriculumlarında yani müfredatlarında staj yapma imkanlarını sunuyorlar. Özellikle Cornell gibi ya da diğer bahsettiğim başarılı üniversiteler gibi bu üniversitelerin kendi normal müfredatlarında staj bölümleri var ve staj dersleri var. Dolayısıyla siz orada okurken çok güzel bir şekilde staj yaparken aslında mezun olduktan sonra da iş bulabilme ihtimalinizi arttırmış oluyorsunuz. Ve burada uzun süre işte lisans eğitimini okurken hem İngilizceniz daha da gelişiyor, Amerikan kültürünü daha iyi anlayabiliyorsunuz. Hani burada yaşıyorsunuz ve hani buradaki çalışma standartlarını anlıyorsunuz, iş hayatını anlıyorsunuz. Dolayısıyla hani bu tarz bölümler, staj sunan bölümler siz mezun olduktan sonra çalışma ihtimalinizi daha kolaylaştıracaktır. Yabancı öğrenci olarak buraya geldiğiniz zaman OPT hakkınız olacak. Yani çalışma şansınız olacak yaklaşık bir sene kadar. O bir sene içinde de aslında bir şekilde diğer işte kendinizi sponsor edebilecek şirketleri bulabilirsiniz ve sizi H1 yani çalışma vizesi olarak sponsor ettikleri zaman burada daha uzun süreli kalabilme şansınız olacaktır. Benim size önerim alabildiğince staj yapmanız yani sadece derslere yönelmek yerine buraya geldiğiniz zaman hani staj yapacağınızı bilmeniz, iş hayatına burada atılacağınızı bilmeniz ve 4 sene 5 sene bittikten sonra burada çalışma imkanınızın olacağını bilmeniz. Aynı şekilde bu lisans okumanın dışında master'ınızı bitirdikten sonra da yine Amerikan hükümeti size yaklaşık 1 sene kadar çalışma izni veriyor ve bu çalışma iznini burada Amerika'da herhangi bir şirkette çalışarak kullanabilirsiniz. Daha sonra uzun süre kalmak isterseniz burada ve Türkiye'ye dönmek istemezseniz o şirketin sizi sponsor etmesi gerekiyor. Sponsorluklar biraz oldukça zor. Size burada boş hayaller vermek istemiyorum. Özellikle şu andaki Amerikan hükümetinin başkanı çok da fazla yabancı öğrencileri istemiyor ve elinden geldiğince durumu zorlaştırma derdinde. Tabii bu değişebilir. Obama zamanında bu şekilde değildi. Fakat şu andaki işte başvurular birazcık daha geç ilerliyor, yavaş ilerliyor. Fakat bu sizi hiçbir şekilde hani motivasyonunuzu bozmaması lazım. Dolayısıyla hani her şey her zaman değişebilir. Politik durumlar bunlar. Ama bilmeniz gereken bir şey var ki hani Amerikan üniversitesinden mezun olduğunuz zaman yabancı öğrenci olarak devlet size çalışma hakkı veriyor.
daha da uzun süre kalmak isterseniz unutmayın ki bir H1 vizesi, yani çalışma vizesi almanız gerekmektedir. Genel olarak konular bu şekildeydi. Nelere değindik? Yani burs konulara değindik. İçinde mezun olduktan sonra nasıl çalışabileceğinize dair konulara değindik. Hangi sizden belgeleri istediklerine dair değindik. Fakat sizin aklınızda başka sorular varsa lütfen yorum bölümüne eklemeyi unutmayın. Size bahsetmek ve söylemek istediğim tek bir şey var. Üniversite başvuruları her zaman kolay değil. Hatta bence hiçbir zaman kolay değil. Yani bu Türkiye'de olsanız da öyle, Asya'ya gitseniz de öyle, Avrupa, Amerika hiçbir şekilde hani kolay bir şey yok. Benim size önerim gerçekten saçma sapan, adı bile duyulmamış üniversitelere gitmemeniz. Çünkü mezun olduktan sonra iş bulmanız oldukça zor olacaktır. Kreatif portföyünüz özellikle güçlüyse ve bursa ihtiyacınız varsa kesinlikle başarılı üniversite listesini oluşturmanız ve onlara başvurmanız ve o şekilde ilerlemenizi öneririm size. Bunun için de bir sürü üniversiteler var. Biraz araştırma yapmanız gerekecektir. Genelde elimden geldiğince yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Burada bir öğretmen olarak ve burada çalışan biri olarak aynı zamanda. Daha önce de bahsettiğim üzere benim hakkımda daha fazla bilgi bilmek isterseniz kariyerkılavuz.com sitesine gidip orada sıkça sorulan sorular bölümüne tıklayıp daha da fazla bilgi elde edebilirsiniz. Ya da üniversite zamanında, yani kendi üniversite seçimleri zamanınızda size yardımcı olmasını istediğiniz eğer belgeler varsa ve nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız başlangıç adımları olarak bir dosya oluşturdum. O dosyayı da ücretsiz olarak indirebilirsiniz ve umarım size yardımcı olacaktır. Haftaya inanılmaz farklı bir konuyla geleceğim. Bu sefer eğitim üzerine olmayacak, buradaki yaşam üzerine bir video paylaşacağım sizinle. Genelde bunun üzerine çok fazla soru alıyorum. Hani farklı alanları, farklı bölümleri tanıtmak istiyorum size. İşte üniversiteyi nasıl kabul ettiklerine dair, hani Kariyer Kılavuz'un kendi amacı zaten bu şekilde bu kanalın. Fakat haftaya sizi çok farklı bir yere götüreceğim. San Francisco'da birçok insanın görmediği ve çok fazla bir şekilde hani değişik bir şeyleri göreceğiniz, hatta ummadığınız şeyleri göreceğiniz çok güzel bir video olacak. Haftaya yeni güzel bir videoyla pazartesi akşamları görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.